Merhaba sevgili koç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Şimdi hemen bir de her zaman söylüyorum arkadaşlar, iyi ya da kötü çıksa bunlar geçici enerjilerdir. Aynı zamanda tarot genel itibariyle bir enerji okuma sanatıdır. Özgür iradenizi lütfen devre dışı bırakmayınız. Ve aynı zamanda bunlar özellikle partner ya da partner adayınızla ilişkinizin şöyle bir genel kuş bakışı olabileceği gibi o dönem belli bir konu hakkında özellikle partneriniz üzerinden ilerleyeceğiz. Ona bakış açısıyla ilgili de olabilir. Tabii ilişkiye dair. Ay. 3 tane de enerji kartı seçeceğim. Evet. Koç burcu, aşk. İkisi ya. İki tane geldiği için anlıyorum. Koç burcu, aşk. Koç burcu, aşk. Enerji kartlarınızı geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olarak çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle ilişkiye bir genel şöyle bakmak açısından geçmişe dair enerji kartınız ilişkiyle ilgili özellikle balta kartı çıkmış. Bu ilişkiyi baltalayan bir durum söz konusu olmuş olabilir. Bir ayrılık yaşanmış olabilir. Henüz ilişkiye başlamamış partner adayı kişiler olsanız bile aranıza bir sessizlik, bir trip atma vesaire gibi bir takım konular açıkçası enerjiler girmiş olabilir gibi gözüküyor. Şimdiki zamana da bakacak olursak, şimdiki zamanda da fotoğraf kartı çıktı. Fotoğraf kartı nedir? Partnerinin fotoğraflarına bakmak ve birbirini özlemeye dair kartlardır arkadaşlar. Sonuç kartını da en son yorumlayacağım. Daha doğrusu sonuca geldiğimiz zaman yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kartımız partnerinizin korkuları ve endişelerinde aşıklar kartı çıktı. Partneriniz aşktan korkuyor olabilir. Aşkla ilgili herhangi bir seçim yapmaktan korkuyor ve endişe ediyor olabilir. Dilerseniz bakalım. Kılıç yaveri ile birlikte. Partneriniz sanki evet ki şimdi tercih yapmak durumunda olan hangi taraf ise kendisi tercih yapmak durumunda kalıyor olabilir ve bu kendisini baskı altında hissetmesine sebep olabilir ya da sizin bu aşka dair bir şey ve kendisi arasında tercih yapmanız gerektiğini biliyordur ve bunun cevabını öğrenmekten şu anda korkuyor ve endişe ediyor ve dolayısıyla da bu böyle sizinle iletişimini özellikle bir şekilde bilgi toplamaya çalışarak yürütmeye çalışıyor olabilir gibi gözüküyor. Aşkla ilgili tercihlerden şu an için korkuyor partneriniz. Umutları ve isteklerine baktığımız zaman Kılıç Kralı kartı çıktı. Kılıç Kralı kartı nedir? Mantığıyla hareket eden, stratejik hareket eden bir kişidir. Hemen bakalım. Kupa üçlüsü. Evet, şimdi arkadaşlar eğer bu bir çıkmaya başlamaksa çıkmaya başlamakla ilgili. Eğer barışıp tekrar bir araya gelmek ya da işte evliliği bir üst aşamaya çıkarıp sevdiğimiz insanlarla kutlama yapmak gibi bir ortamı yaratmakla ilgili ise partnerinizin ya da sizin vermeniz gerektiği karar. Partneriniz bunu olabildiğince stratejik bir şekilde, mantıklı bir şekilde yapmak istiyor. Mesela evet ben bu kişiden hoşlanıyorum ama hemen kendimi kaptırmalı mıyım? Arkadaşlık teklif etmeli miyim yoksa mantıklı mı davranmalıyım? Mantığımı dinlemek istiyorum. Ya da evet bir ilişkimiz var ama bunu bir üst aşamaya çıkarmak şu an için mantıklı mı? Barışmak mantıklı mı? Bu şekilde böyle bir mantığını daha çok hareket edip olabildiğince duygularını geri plana itmeye çalışan bir kişi görüyoruz şu an için partnerinize baktığımızda. Dışsal faktörler ya da merkezi enerji nedir? Tılsım şövalyesi kartı. Hemen bakalım.
Değnek kraliçesi ile birlikte. Şimdi arkadaşlar bu her iki tarafın ayrı ayrı enerjisi olabilir ya da ilişkide taraflardan bir tanesinin yoğun bir enerjisi. Nedir bir taraf? Mantıklı düşünmek, yavaş hareket etmek, olabildiğince sindire sindire gitmek, işini sağlama alarak gitmek ve o şekilde karşımızdaki kişiye bir teklifte vesaire bulunmak. Fakat değnek kraliçesi tam tersidir arkadaşlar. Değnek kraliçesi tutkularıyla hareket eder. Bir an önce her şey olsun bitsin ister. Kendinden emindir, korkusuzdur. Ya dediğim gibi taraflardan biri bu iki duygu arasında çok yoğun bir şekilde gidip geliyor ve bu ilişkiyi etkiliyor olabilir. Ya da bir taraf bu ilişkide tılsım şövalyesiyken diğer taraf hani uçmak isteyen, bir an önce kanatlanmak isteyen bir kişi olabilir. O yüzden bu iki kişinin fikir çatışmaları ya da ilişkiden beklentileri şu anda ilişkiyi etkiliyor olabilir. Partner size baktığı zaman ne görüyor? Partner size baktığı zaman arkadaşlar ya uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz ya şu anda belki de ister istemez bir şehir dışındasınız. Aynı şehirde olmanıza rağmen normalde mesafe aranızda var ya da gerçekten duygusal manada da ilişkiyi belki de ara verdiğinizi, uzaklaştığınızı, ondan ayrıldığınızı gözlemliyor olabilir. Bakalım. Yine kılıç altılısı çıktı arkadaşlar. Partner size baktığında bayağı bir uzaklaştığınız açıkçası görüyor. Ya dediğim gibi arada kilometreler var. İster istemez illa hani isteyerek olmasa bile ya da ama büyük bir enerji baskınlığına bakacak olursak dediğim gibi belki de ilişkiye ara verdiğinizi, ona arkanızı döndüğünüzü ve geçmişinizde bırakmak istediğiniz açıkçası gözlemliyor olabilir. Şu anda sizden bir haber alamıyor olabilir. Net bir şekilde bir aranızda konuşma geçmediğini, aranızdaki bağın belki de koptuğunu düşünüyor, gözlemliyor olabilir partneriniz. Henüz ayrılmadıysanız da ayrılmak istediğinizi düşünüyor olabilir. Sizden beklentisi ne? Sizden beklentisinde kılıç dokuzusu var. Buna da bir kart seçelim. Kılıç dokuzusuna tılsım onlusu. Şimdi arkadaşlar bu kişiye çok fazlasıyla kaygı bozukluğu çeken bir kişi. Öncelikle onu söyleyeyim. Belki sizin artık bunu çektirdiğini düşünüyor olabilir aynı zamanda. Geceleri uyuyamıyor, anksiyete bozukluğu çekiyor. Belki de kendisini bir aile kurmaya yetersiz görüyor olabilir. Hem bir taraftan sizi kaybetmek istemiyor olabilir. Hem anlatabiliyor ama bir taraftan da bu ilişkiye dair ne yapacağını bilemez bir halde oluyor olabilir partneriniz. Ve belki de sizden bunu anlayış göstermenizi bekliyor olabilir. Yani ben bunu kaybetmek istemiyorum. Aksini de yapamıyorum. Bir şey de yapamıyorum ya da kendime de güvenmiyorum ya da geri de döndüremiyorum. Ama bir yandan da ben bunu kaybetmek istemiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum sahip olduğum zaman gibi böyle bir sizden beklentisi olabilir. Bu konuya bir anlayışınızı bekler bir vaziyette olabilir. Sonuç kartlarına bakacak olursak arkadaşlar sonuç kartlarını bundan sonra toplu olarak okuyacağım. Şöyle bir bekleme, bir kararsızlık süreci gözüküyor sonuç kartlarına baktığımız zaman ve bir direnç söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bunlar belki de bir kişinin genel enerjisi olup ilişkiye yansıtıyor olabilir. Bir tanesi sizin, bir tanesi partnerinizin enerjisi olabilir ama baktığım zaman özellikle bir taraf olarak yorumlayacak olursak bir tarafta bir dengesizlik, bir karar verememe, ne yapacağını bilememe gibi bir konu. Bir tarafta bir bekleme söz konusu gözüküyor. Hani ben elimden geleni yaptım. O yüzden karşı taraftan bir tavır, bir ne bileyim ben inisiyatif kullanmasını bekleyeceğim gibi bir tavır var sanki. Ve genel ve sonuca da bakacak olursak arkadaşlar bir direnç yani duygularını bastırma, daha çok egomuzu dinleme, kendimizi güçlü hissetme ihtiyacı açıkçası gözüküyor. Tılsım yedilisi şurada. Tılsım yedilisi hisseden ya da sonucuyla davranacak olan kişiye bakalım. Evet.
Tılsım yedilisiyle davranacak kişi kupa dörtlüsü çıktı. Dediğim gibi ben elimden geleni yaptım. Bakın kollarını kavuşturmuş. Kız ona bir şeyler anlatmak istiyor ama o yetersiz buluyor. O kupayı, uzanan kupayı nasıl söyleyebilirim, kabul etmiyor. Hala aklı bu 3 kupada kalmış. Halbuki burada da bir şey var. Böyle bir bekleyiş sürecinde gözüküyor. Taraflardan bir tanesi sevgili Koç burçları ve o yüzden bir bekleme ve hareketsizlik, çocukla nasıl kollarını bağdaştırıp oturduysa aynı bir hareketsizlik süreci gözüküyor. Diğer tarafta dediğim gibi bir kararsızlık var arkadaşlar. Ne yapacağını tam olarak bilememe, artıları eksileriyle bir şeyleri tartıp karar vermeye çalışmak gibi bir durum var. Bakalım. Evet. Kılıç dokuzusuna tılsım ikilisi kartı çıktı arkadaşlar. Bir taraf dediğim gibi kaygı bozukluğu vesaire, belki de üst kısımda olan partnerinizin enerjisi olabilir bu. Kaygı bozukluğu çekmek, belki vicdan azabı çekmek, bilemiyorum, kendini yetersiz hissetmek vesaire vesaire, ya da bir şeylerin yoluna girmeyeceğine dair olan inanç. Ve bu sebepten dolayı da tam olarak ne yapması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini ya da ne karar alması gerektiğini bilememe ve yine bir hareketsizlik, bir sadece hayatta kalmaya çalışma tırnak içerisinde gibi bir süreç gözüküyor sevgili Koç burçları bu kaygılardan dolayı. Genel sonuca dediğim gibi baktığımız zaman bir direnç sergilenecek olan güç kartı var arkadaşlar. Egonun dinleneceği, duyguların bastırılacağı gibi gözüküyor. Evet, bakın. Burada da yine bir kontrolcü kart var arkadaşlar. İmparator kartı ile birlikte. Bu önümüzdeki günlerde bu ilişkiyi biraz egolarımız, biraz duygularımızı geri plana itme, kontrolcü olmaya çalışmak. Çünkü imparator kontrolcüdür. Burada da kadın gördüğünüz gibi aslanı terbiye ediyor arkadaşlar. Böyle bir enerji ve çok fazla böyle duyguların karıştığı bilmem ne o tarz olmayan bir enerji önümüzdeki günlerde bu ilişkiyi etkileyecek gibi gözüküyor. Yani genel sonucu gibi gözüküyor daha doğrusu. Tarot'un size tavsiyesi ne? Tarot'un size tavsiyesi kupa beşlisi kartına altın ayna kartı. Altın ayna kartı kendimize daha çok odaklanmaktır. Biraz bazen evet narsizm manasına gelebilir. Bazen tek taraflı ilişki manasına gelebilir gibi. Şimdi burada kupa beşlisiyle bir araya gelince arkadaşlar şunu söylüyoruz. Bu ilişkide hatalarım var mıydı? Bak, elinden geleni yaptığını düşünüyor musun? Ya da iyi bir insan olduğunu ya da iyisini hak ettiğini düşünüyor musun? Ki her insan böyle düşünmeli bence. Buna bak. Kendi kıymetini bil. Bu üzüntü halinden geç. Yani bu kupalara, bakın dökülen kupalara odaklanmaktansa aynadaki aksine bak ve kendinin kıymetini bil. Buradaki mesaj, buradaki tarotun size tavsiyesi bu gibi gözüküyor bana arkadaşlar. İlla bu kişiyi bırak vesaire değil. Ama önce kendimizi sevmeliyiz. Önce bu dökülen kupalardan, vicdan azabından çok altın aynada kendi güzel aksimize, ne kadar değerli bir insan olduğumuzu gösteren aksimize bakmalıyız. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.